Sanırım yetişkin animasyonlarındaki bu inanılmaz artıştan bir noktada beni hayal kırıklığına uğratacak bir dizi çıkmalıydı. Netflix'in yeni animasyon girişimi Haunted Hotel'in büyük bir kısmı yetişkinlere yönelik değil. Baştan sona bir eğlence trendinden veya diğerinden faydalanmaya çalışıyor. Perili Otel, Freeling ailesini konu alıyor. Yeni boşanmış Catherine, kardeşinden miras kalan oteli devralıp iki çocuğu Esther ve Ben'le birlikte oraya taşınmıştır. Ancak Undervale Oteli, Catherine'in merhum kardeşi Nathan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli canavarlar ve hayaletler tarafından istila edilmiştir. Özünde Gravity Falls ile Ghosts ve Has-Been Hotel'in birleşimi. Perili Otel ekibi harika derecede çarpıcı ve çılgın hayaletler yaratırken, ana karakterlerin hepsi karizmatik ve en azından bireysel olarak iyi oyunculuk sergiliyor. Zaman zaman etkileyici animasyonlar ve Cadılar Bayramı tarzı espriler keyifli olsa da dizi bunun dışında nispeten durağan. Haunted Hotel Millennium mizahında başarısız oldu. Haunted Hotel'in temeli yeterince güçlü ve uygulanışı, anlatının ne kadar zengin olabileceğini kanıtlıyor. Yetişkin animasyonu olarak sınıflandırılsa da, ona daha yetişkin bir derecelendirme kazandıracak hikaye unsurları yetersiz. Bu sahnelerin yersiz hissettirmesine ve tüm filmin ton açısından biraz tutarsız olmasına neden oluyor. Daha da göze çarpan bir sorunsa, Haunted Hotel'in mizahının büyük bir kısmının tembel, tuhaf veya başka yerlerde duyduğumuz bir şakanın daha zayıf versiyonu gibi görünmesi. Y kuşağından Z kuşağına uzanan nihilizm ve metametinsellik komedi alt türü henüz ölmedi. Haunted Hotel, çağdaşlarının zekasından ve zamanlamasından yoksun. Bu, gerçekten zekice ve komik anların olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bunlar oldukça az. Bazı espriler, rahatsız edili bir noktaya kadar fazla saparken, diğerleri tamamen bir numaranın türevselliğinden kaynaklanıyor. Ana kadroyu tamamlayan isim, 18. yüzyılda yaşamış bir çocuğun bedenine hapsolmuş, yüzyıllardır yaşayan bir iblis olan Abaddon. Sürekli cinayet ve işkenceden bahsediyor. Ama insan karakterler için korkunç bir tehdit oluşturmadığı açık ve modern teknoloji ve kültürü kavrayamıyor. Abaddon, zaman zaman kahkahalarla güldürüyor ama özünde Baykuş Evi'ndeki kralın bir farklı versiyonu ve bu kadar bilgisiz olması için daha az gerekçesi var. Mizahı eleştirip hangi tek bölümlük B konularının eski klişelerden geri dönüştürüldüğünü belirlerken de kahkahalara, hatta nefes nefese kahkahalara neden olan Haunted Hotel'i izlemekten keyif aldım. İşler zaman zaman tam teşekküllü korku kurgularına dönüşüyor. Bu da Gravity Falls'u seviyorsanız izlenecek diziler listesinde yer almayı hak eden bir başka unsur. Haunted Hotel aile hikayeleri samimi ama tutarsız. Perili Otel'den almamız gereken bir ders varsa, o da muhtemelen aile ve arkadaşlığın en büyük önemidir. Freeling ailesi, keşfedilmeye değer, biraz gergin dinamiklere sahip birçok çalkantıyla mücadele ediyor. Bölüm içinde çözülen ve tamamen unutulabilen belirli bir aile çatışması ile ilgili birkaç tek seferlik yan olay örgüsü var. Ancak öne çıkan bir hikaye, Esther'ın ihmalkar babası tarafından terk edilmiş hissetmesiyle çatışan doğaüstü unsurlara odaklanıyor ve Nathan'ın ölümünün Catherine'i nasıl etkilediğine dair konuşma daha da geliştirilerek değerli bir şeye dönüştürülebilir. Ayrıca sezon finalinin yıldızı Abaddon, muhtemelen tahmin ettiğiniz bir köşeye sıkışmış halde Freeling'lerle özellikle de kara büyü konusunda uzman Esther'la ilişkisini yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor. Dizi bu noktada farklı bir klişeyi akıllıca kullanıyor ve Abaddon'ın nihai kararı görsel olarak oldukça yerinde. Ne yazık ki bu unsurlar kendi hayatınızdaki ilişkiler üzerinde düşünmenizi sağlayacak kadar keskin bir şekilde bir araya gelmiyor. Bana bir Gravity Falls karşılaştırması daha yapmama izin verirseniz, Haunted Hotel, İki nesil kardeş arasındaki benzerlikler hakkında benzer bir hikaye için iyi hazırlanmıştı. Ancak Esther ve Ben'in ilişkisi iyi ve normal görünüyor. Perili Otel, kullanışlı bir hikayeye, güçlü animasyonlara ve iyi karakterlere sahip, ancak sıradan tatil eğlencesinin ötesine geçecek o ekstra heyecandan yoksun. Zorlu otel hikayesiyle pek ilgilenmiyor ve son 10 yıldaki diğer birçok animasyon televizyon dizisine çok benzeyecek gibi görünüyor.